Teknopro kanalından herkese merhaba dostlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte iPhone 11'in öne çıkan en önemli noktalarına detaylıca değineceğiz ve kimler iPhone 11'i tercih etmeli bu konu hakkında konuşacağız. Dostlar, desteğiniz gerçekten benim için çok önemli. Eğer bana destek vermek isterseniz kanalımıza abone olabilir ve bildirimleri açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Şimdi iPhone 11 almak için ilk nedenimize baktığımızda burada tabii ki iPhone 11'in kameralarından bahsedeceğim. Arka tarafta ikili bir kamera sistemi bizleri karşılıyor. 12 megapiksel f1.8 diyafram değeriyle gelen 6 elementli lense ve HDR ve yapay zeka desteğine sahip olan bir ana kamera iPhone 11'de kullanılmış. Buna ek olarak yardımcı kameramızda 12 megapiksel f2.4 diyafram açıklığında ultra geniş açı kamerası. Dostlar, fotoğraf çekim kalitesi konusunda iPhone 11 ana kamera performansı olarak hem düşük ışıkta hem de yeterli derecede ışık kaynağının olduğu ortamlarda giriş seviyesi profesyonel kameraları aratmayacak derecede bir performans sergiliyor. Yani bu da günümüzde çoğu kişinin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyinde üstünde diyebilirim. Ultra geniş açı kamerası da gayet iyi sonuçlar veriyor ama tabii ki ana kamera kadar başarılı değil. Video çekim performansı olarak ise tartışmasız şekilde bu fiyat bandında iPhone 12 mini'yi saymazsak açık ara en başarılı cihaz diyebilirim. iPhone 11 arka kameraların her ikisiyle de 4K 60 FPS'e kadar video çekim imkanını bize rahatlıkla veriyor ve 1080p 120 FPS ve 240 FPS'te de slow motion videolar çekebiliyoruz. Dostlar, iPhone 11'in sunmuş olduğu video performansıyla YouTube veya Instagram gibi platformlarda rahatlıkla içerik üretebilirsiniz. Videolarda stabilizasyon çok başarılı bir şekilde gerçekleşiyor. Cihazımızda hem optik hem de elektronik görüntü sabitleyicisi bulunuyor. Buna ek olarak sinematik stabilizasyon da yazılımsal olarak eklenmiş durumda. iPhone 11 ile oldukça akıcı ve düzgün bir şekilde video çekebiliyoruz. Zaten iPhone 11 almamdaki en büyük etken de video performansıydı. iPhone 11'in ön kamerasına bakarsak çentiğin içine konumlandırılmış 12 megapiksel f2.2 diyafram değeriyle gelen yapay zeka HDR ve portre modu destekli bir kamera bizleri karşılıyor. Bunun yanında yardımcı kamera olarak da derinlik algılama kamerasına yer verilmiş. Ön kameranın da video çekim performansının oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. 4K 60 FPS desteğini de burada görüyoruz. Dostlar, kameralarla ilgili genel bir değerlendirme yaptığımda iPhone 11'in fiyatını tam anlamıyla hak ettiğini düşünüyorum. Eğer 5000-6000 bandında bir bütçeniz varsa ve odağınız genel olarak kameraysa kesinlikle iPhone 11'i almaya çalışın derim. Şimdi ikinci nedenimize geçtiğimizde burada iPhone 11'in hala en iddialı olduğu alanlardan birine, yani performansına değineceğiz. iPhone 11'de 7 nanometre mimarili Apple'ın A13 Bionic işlemcisi bulunuyor. Burada işlemcimizin teknik detaylarına girmeden direkt olarak kullanıcı deneyiminden bahsedeceğim. Telefonda menüde gezinirken, sosyal medya uygulamalarını kullanırken ve arka planda uygulamaları açık bıraksak dahi herhangi bir yavaşlama, donma problemiyle kesinlikle karşılaşmıyoruz. Yani dostlar, iPhone 11 çıktığı günden bu yana, yani 2 sene içerisinde performansında bizlere herhangi bir kayıp yaşatmadı. Halen güncel amiral gemisi telefonlarla yarışabilecek bir performansının olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi iPhone 11'in oyun performansına bakarsak PUBG'de en üst grafiklerde, yani Ultra HD'de 45 FPS'te, diğer tüm ayarlarda da 60 FPS desteğini bize rahatlıkla verebiliyor. Bu fiyat bandında bazı modellerde PUBG'de FPS düşüşüyle karşılaşabiliyoruz ama iPhone 11 PUBG'de gerçekten sorunsuz bir oyun deneyimi yaşatıyor. PUBG haricinde diğer tüm oyunlarda da yine en üst grafiklerde 60 FPS'te stabil, sorunsuz bir performans aldığımızı belirteyim. Yani oyuncular için de iPhone 11'in özellikle FPS drop'u yaşamamamız açısından çok avantajlı bir model olduğunu söyleyebilirim. Telefonumuzda 4 GB'lık bir RAM'e yer verildiğini söyleyeyim. Bu RAM miktarı söylemiş olduğum gibi ne gündelik kullanımda ne de yüksek performans isteyen video render veya oyun oynadığımızda bize herhangi bir sorun çıkartmıyor. Zaten iOS ekosistemi içinde 4 GB'lık RAM oldukça yeterli. Depolama seçeneği olarak da cihazımızda 64, 128 ve 256 GB'lık 3 farklı versiyon bulunuyor. Ama benim tavsiyem en az 128 GB'lık modeli almanızdan yana. Çünkü uygulamalara gelecek olan güncellemelerle hem uygulamaların kapladığı alan artıyor hem de çok fazla video veya fotoğraf çekmeyi seviyorsanız 128 GB olan model
daha yeterli olacaktır. Şimdi 3. nedenimize geçtiğimizde iPhone 11'in batarya performansına değineceğiz. iPhone 11 3100 mAh'lik bir bataryaya ve 18 Watt'lık hızlı şarj desteğine sahip. Telefonumuzu hızlı şarj adaptörüyle 30 dakikada %50 oranında, 1 saat 20 dakikada ise tam olarak şarj edebiliyoruz. iPhone 11'in batarya performansına değinirsek benim bir günümü çok rahatlıkla çıkardığını söyleyebilirim. Genel olarak oyun oynamadan gündelik kullanımda genel itibariyle 9 saat civarında ekran süreleri alabiliyorum. Ama bu senaryoyu 2 saat oyun artı gündelik kullanım olarak değiştirdiğimizde ekran süremiz 7 saat civarına kadar düşüyor. iPhone 11'deki 3100 mAh'lik batarya hem iOS'in pil tüketimini dengelemesi hem de işlemcimizin oldukça verimli bir şekilde çalışması sayesinde telefonu çok yoğun bir şekilde kullansanız dahi yarı yolda bırakmayacak bir bataryasının olduğunu söyleyebilirim. Yani dostlar, batarya açısından iPhone 11 halen oldukça başarılı. Şimdi 4. nedenimize geçtiğimiz zaman burada iPhone 11'in ses performansını ele alacağız. iPhone 11'de Dolby Atmos destekli stereo çift hoparlör sistemine yer verilmiş. Bu hoparlörler ses doygunluğu açısından özellikle bas ve tiz sesleri net bir şekilde aktarabiliyor ve ses yüksekliği olarak da gayet iyi bir seviyede olduğunu söyleyeyim. Dostlar, özellikle telefondan Dolby Atmos destekli film izlerken sunduğu ses performansı oldukça tatmin edici ve oyun oynarken de seslerin nereden geldiğini anlamamız konusunda stereo hoparlörler bize gerçekten güzel bir avantaj sağlıyor. Şimdi 5. nedenimizde ise telefonumuzun tasarım detayları ve dayanıklılığından bahsedeceğim. Telefonumuzun arka kapağında parlak ve parmak izi tutan bir cam yüzey bizleri karşılıyor. Çerçevelerimizde ise 7000 serisi uzay endüstrisinde kullanılan alüminyum bir kasaya yer verilmiş. Telefonumuzun malzeme yapısı oldukça premium diyebilirim. Telefonu elinize aldığınızda dayanıklı, kaliteli bir yapısının olduğunu kesinlikle hissediyorsunuz. Telefon çok ince hissettirmiyor ama kalın olduğunu da söyleyemem. Tam orta düzeyde diyebilirim. iPhone 11 8.3 mm kalınlığa ve 194 gramlık ağırlığa sahip. Uzun süreli kullanımlarda elimizi pek fazla yormuyor. Bunun yanında telefonumuz darbelere ve çizilmelere karşı da gerçekten başarılı. Yaklaşık 5,5 aydır kullanıyorum ve şu ana kadar hem ekranda hem de arka kapağında en ufak bir çizilme problemiyle karşılaşmadım ve çerçevelerde de bir ezilme durumu veya soyulma problemi olmadı. Yani dostlar, dayanıklılık ve genel hissiyat açısından iPhone 11 son zamanlarda kullandığım en başarılı cihaz diyebilirim. Genel tasarım yapısı itibariyle de özellikle arka kameranın yerleşimi cihaza diğer rakiplerinden ayrılan farklı bir görünüm de katıyor ama ön kısımdaki çentik epey büyük bir şekilde karşımıza çıkıyor. Eğer güncel bir Android telefondan iPhone 11'e geçecekseniz çentiğe alışmanız biraz zaman alabilir. Şimdi 6. nedenimizde ise cihazımızın yazılım başarımı ve güncelleme desteğinden bahsedeceğim. iPhone 11 iOS 13 ile duyurulmuştu ve şu anda en güncel sürüm olan iOS 15'te sıkıntısız, sorunsuz bir şekilde çalışıyor ve en az iOS 19 güncellemesini de alacağını söyleyelim. Yani güncelleme desteğinin en kötü ihtimalle 4 yıl daha devam edeceğini söyleyebiliriz. Bunun yanında gelen güncellemeler de cihazımızda herhangi bir performans kaybı yaşatmıyor. Aksine özellikle batarya tarafında olumlu yönde katkılarının olduğunu belirteyim. Telefonun batarya sağlığını korursanız en az 4-5 sene boyunca hiçbir sorun yaşamadan rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yani dostlar, yazılım konusunda da iPhone 11 bu fiyatları alabileceğiniz en başarılı cihaz. Şimdi iPhone 11 almak için son nedenimiz telefonumuzun suya ve toza karşı dayanıklı olması. iPhone 11 IP68 sertifikasıyla korunuyor. Bu sayede 2 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Ama siz yine de telefonu yıkama, havuza girme gibi riskli işler yapmamanız gerektiğini söyleyeyim. Çünkü böyle bir durumda oluşacak herhangi bir hasarda cihazımız garanti kapsamında değerlendirilmiyor. Dostlar, şimdi genel bir değerlendirme yaptığımız son kısma geldiğimizde özellikle telefondan beklentiniz kamera performansının hem fotoğraf hem de video başarımı yönünde iyi olmasıysa ve bunun yanında gündelik kullanımda veya video editlemek istediğinizde herhangi bir sürprizle karşılaşmadan stabil, sorunsuz bir kullanım deneyimi almak istiyorsanız iPhone 11'i rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Peki dostlar, sizler iPhone 11 hakkında neler düşünüyorsunuz? Benimle görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı ve kanalın devamlılığı açısından sizlerin desteği gerçekten çok önemli. Eğer kanalımıza abone değilseniz alt taraftan abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.